Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bir tane daha abstract, işte landing page falan onlardan yapacağız. Bu sefer daha böyle hani kutucuklar, gerçek kutucukları sizde yapmamıştık, onlardan yapacaktık. Yuvarlakları falan kullanmıştık, borca işte değişik şekiller falan kullanmıştık. Bu sefer çizgilerle yapacağız bunu. Çizgilerle yaptığımız daha böyle dalgalı bir görsel oluşturacağız. Bu hani bir su sıçraması gibi görünecek. Buna da abstract işte fluid falan deniliyor. Ama böyle güzel bir görsel ortaya çıkıyor. Bunu da birçok alanda kullanabilirsiniz. Arka plan olarak kullanabilirsiniz. İşte landing page, yani hani pop-up gibi kullanabilirsiniz web sitelerinde falan. Bunun da aşağıda indirme linkini vereceğim. Hemen başlayalım. Şimdi ben sayfamı oluşturdum. Sayfamı işte 1920'ye 960 yaptım. Bu sefer şunlar önemsiz. Bunlar sayfanın, hani şu sayfanın şeydeki Illustrator'daki koordinatları. Yani bunu sıfırladığınız zaman biraz sağa, biraz sola gidecek, yukarıya falan. Bu otomatik olarak yapıyor zaten bunu. Bu mesela işte sayfanın konumunu ya da objeyi de aynı şekilde böyle yönlendirebilirsiniz. İşte 100 yaptığınız zaman birazcık aşağıya aldı. İşte 900 yapalım, hareket ettiği görünsün. Birazcık daha aşağıya aldı. Bunu bu şekilde sayfanın yerlerini ayarlamak için ya da objelerin belirli konumlarda olmasını istediğiniz zaman bunu yapabilirsiniz. Bunu kullanabilirsiniz daha doğrusu. Ama bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Şöyle sayfaya sığdırdığınız zaman tamamını kaplamış oluyor. O yüzden böyle bir ölçü seçtim. Daha kolay yapılabiliyor. Görünüyor, daha böyle ekrana sığıyor, büyük olsun falan diye. Bunu da aynı şekilde wallpaper olarak falan da kullanabilirsiniz. JPEG'lerini vereceğim. Bir önceki videoda sanırım onun indirme linkini vermedim. Onu da vereceğim size. Böyle unuttuklarımı falan hatırlatabilirsiniz. Vereceğim deyip vermediğim bir şey varsa onu hatırlatırsanız mutlu olurum. Şimdi Illustrator'da Blend Tool'u kullanmayı daha iyi öğreneceğiz. Şöyle bir şekil çizelim. Karmaşık. Şöyle çizgilerden yapacağız bu sefer. Ya da birazcık daha ne olabilir? Kalemle değil de bir aracımız daha vardı bizim. Şöyle şunu da çizebiliriz gerçi. Şöyle fırçayla aslında gayet güzel bir şey çizebiliriz diye düşünüyorum. Aynen, fırça da kontur şeklinde çiziyor. Şöyle fırçayla şöyle bir şekil çizelim. Bunun karşısına şöyle bir şekil çizelim. Hatta bunlar benzer ölçülerde olsun diye şöyle yapabilirim bunu. Çünkü hani birbirlerinin karşılığına gelecekler ya, o yüzden böyle bir şey yapıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz, hani yapmazsınız. Burada benim yaptığım şeyin aynısını değil, daha farklısını yapmaya çalışın. Çünkü sizin yaptığınızla benim yaptığım aynı olmayacak. Pardon. Bu beyazmış. Ben de diyorum niye görünüyor? Aynen. Şöyle daha düz olsun istedim. Şunları silelim artık. Bunlar biri yansıt, reflect, yani şöyle olsun. Birazcık daha kalınlaştıralım. Yani bir gözleri daha iyi görünsünler. Şöyle şunları yuvarlak yapalım. Şu köşeleri de yuvarlak olsun.
Şimdi bunun şurası tam böyle şey değil. Daha böyle köşeli. O yüzden şöyle yuvarlak olsun istiyorum. Daha şık durur diye düşündüğümden bu. Yoksa hani güzel olmayacağından değil. Şöyle karşılıklı dursunlar. Bunları nesne, görünümü genişlet diyoruz. Bunlar artık bir vektörel çizime dönüştüler. Hani bunların da artık dışına bir kontur falan ekleyebilirsiniz. Böyle de oynayabilirsiniz. Bu şekilde oynayabilirsiniz. Az önceki gibi çizgisel değil de kalınlıklarıyla oynayabilirsiniz. Şu anda onunla bir işimiz yok. Belki ileride hani onları o şekilde de bir çalışma yapabiliriz. Şimdi şu şeklimizi, bunun altında bir şeyler var. Onu silelim. Şöyle bakalım başka etrafta karaladığımız. Çünkü çok karaladık, beyazmış. Görmemişiz, bayağı karaladık. Bir bakalım. Şimdi bunları renklendireceğiz. Bu bir önceki rengi kullanacağız. Onu hemen alıp geleyim. Şöyle şunu da yapmıştık böyle. Kapatayım bunu. Ayrı kaydetme. Şöyle bunun rengini verelim. Buna da aynı şekilde rengi verelim. Evet, birbirlerinden biraz bağımsız renk tonlarındaymış gibi oldular hem de bence çok güzel bir yapıya sahip olacaklar. Aynı şekilde bunları nesne, karışım, getiremedim, oluştur diyoruz. Bu şekilde bir şekil çıkartıyorlar. Bunu şuradan, nerede o? Çift tıklayarak ön izleme diyelim. Belirlenen uzaklık dersek şöyle bir şekil çıkartıyor. Ama biz bunu belirlenen adımlar diyeceğiz çünkü bilgisayarı çok kasıyor. Yani çok kasıyor, bayağı kasıyor bilgisayarı. Şey yaptığımız belirlenen uzaklık dediğimiz zaman. O yüzden şöyle bunu 300 yapalım şimdilik. Şöyle bir değişik, güzel bir şeklimiz oluştu. Şöyle şuralar böyle kavisli, derinliği daha fazla. Tabii buna her zamanki gibi bir çizgi belirlememiz gerekiyor. Şöyle şununla çizelim. Yuvarlak hatlar çizeceğiz zaten. Şöyle gelsin şuradan. Şuraya kadar gelsin. Bunu kapatıyorum. Şu rengi belli olsun diye bu çizgimizin kontur veriyorum. Bunun kontur vermenizin bir önemi yok. Ben sadece siz görün diye yapıyorum bunu. Şimdi bu ikisini beraber seçip tekrar nesne diyoruz. Karışım. Sırtı değiştir diyoruz. Bu şekilde bize şemamızı verdi. Tabii bizim adım sayımız az olduğu için tamam dedik. Aynen. Şöyle şu aralarda boşluklar oluştu. Bunların oluşmasının sebebi işte az önce bahsettiğim gibi hani bunlar hem güzel hem de böyle problem oluşturabiliyor. Bu işte birbirleriyle çok uyumlu olmadıkları için. Ama görüntü efsane bence. Tabii bunu düzeltmek için ne yapabiliriz? Hemen işte geri dönelim. Onlar çünkü çok şık durmadı.
Yani bu şekilde de kullanılabilir fakat ben çok şık olduğunu düşünmüyorum. Şöyle yapabiliriz bunu. Birbirleriyle çok bağımsız olmalarını engelleyecek şekilde. Şöyle geri alayım. Çizgi konumuna geri getirdim. Şunu sildim. Bunu da aldım, yansıt. Hatta döndür diyelim, yansıtmasın. Şöyle şekliyle biraz oynayalım bunu. Şöyle bunun şekliyle birazcık oynayıp birazcık şeklini değiştirelim. Şöyle şu dursun aslında. Şöyle birazcık şekli değişmiş olsun. Şöyle şunlar tabii geri geldi. Bunları tekrar nesne, görünümü genişlet. İşte rengimiz. Hatta bunlar çok mu ince? Aynen çok ince. Şöyle az gözle görünsünler. Belki de hani ince yaptığımız için de olabilir. Bilemiyorum. Ben birkaç defa daha önce denemiştim. Başka bir şeylerde kullanmak için. Size göstermek için şimdi tekrar deniyorum bunu. Şöyle renklerimizi seçelim. Rengi verelim. Nesne, karışım oluştur diyoruz. Yine kırıklıklar oluşacak ama bu sefer daha az gibi. Hani daha az kırıklıklar oluşacak gibi. Şöyle belirlenen uzaklık diyelim. Ön izlememizi bir açalım. Aynen. Yine kırıklıklar var ama daha azlar. Şöyle en aza getirdik. Bunu düzenlemesi böyle yapınca da çok zor oluyor. Şöyle şunu seçelim. Degradesini ters çevirelim bunu. Ya da ters çevirmeyelim. Şöyle sarıyı biraz oynayalım. Burada sarı fazla olsun. Evet. Şöyle güzel oldu. Aynen bahsettiğim hani kasmalar bunlardı. O yüzden bunu belirlenen adımlar deyip şöyle 500 diye tanımlayalım. İşi en son bitirdiğimizde tekrardan değiştiririz bunu. Hani düzgün bir şekilde kaydederiz. Bu şekilde şimdilik bir sorun yaratacağını sanmıyorum. Şöyle şu kalem aracımızı seçelim. Bu yuvarlak yapıyor. Biz de sürekli yuvarlak yapıyoruz zaten. Şöyle. Şöyle şurayı biraz daha yuvarlak yapsın. Şöyle olsun.
Bu ikisini seçelim. Nesne, karışım, sırtı değiştir. Aynen. Şöyle bunu birazcık küçültebiliriz. Çok fazla yayıldı. Aynen aradığımız şey buydu. Pardon. Yani sıklaştırdığımız zaman şu tırtıklar falan kaybolacak. Böyle gayet güzel bir nesne elde etmiş olduk. Böyle bir sıçrama gibi. Bunu ne kadar böyle birazcık daha değiştirirsek daha güzel olabilir. Hani biraz şekliyle, şemaliyle biraz oynadığımız zaman daha şık olacaktır haliyle. Şöyle şu kısmı, objenin bu kısmı çok görünmesin. Hani bir tarafı görünüyor, ikinci bir tarafı da görünmesin şeyin ana görselimizin içerisinde. Hani kırptıktan sonra kalan kısmında. O yüzden şunu ben birazcık yerini değiştireceğim. Şöyle altına yerleştirdim. Şöyle yapayım. Zaten uç kısımlarına çok yanaşmayacak. Şimdi bunu degradeden şuraları kaldırıyorum. Bunun yerine siyah ve beyaz koyacağım. Şöyle bir beyaz. Şöyle bir de siyah. Şöyle %100 yapıyorum ki hani bir gölge stili olacağı için bu şey yapmasın. G harfine basarak degrade düzenleme aracını alıyorum elime. Şöyle şuralardan aşağıya doğru gelen bir gölge istiyorum. Şöyle bir gölge. Bunu buradan şu saydamlıktan aynı Photoshop'taki gibi seçeneklerimiz var. Aynı Photoshop'taki gibi gölgeler, ışıklar elde edebiliyoruz. Şöyle bunu tabi opaklığını birazcık düşürürsek daha güzel bir şey olacak. Aynı zamanda şuradaki efektlerden bulanıklaştır, akıllı değildi, akılsız olanı seçecektik, Gauss bulanıklığını seçecektik ama elimiz değdi bir kere. Şöyle çok azıcık bulanıklık vereceğim ama çok azıcık. Şöyle bir ön izleme yapalım. Yani şöyle biraz etrafına yayılsın diye, keskin durmasın diye yaptım bunu. Şöyle bir bulanıklık verdim. Aynı şekilde şu kısma da bir düzen oluşturabilirsem aynı şekilde şöyle buradan şöyle bunu da bu gölgeyi de buradan şöyle verirsem, pardon ters oldu, şöyle bir gölge verirsem, bunda şöyle, pardon, bir bakalım, şöyle çoğalt ya da koyulaştır. Çoğalt daha güzel bir renk sunuyor bence. Şöyle opaklığını biraz arttırdım. Aynı şekilde buna da çok azıcık bir bulanıklık vererek hani deneyelim. Şöyle tamam diyeyim. Aynen. Şöyle buraları birazcık koyulaştırıp hani amacımız hani 3 boyutlu görünümünü birazcık daha arttırmak. Hani öyle çok şey olsun diye, hani işte kallavi bir şey olsun diye uğraşmıyoruz burada. Biraz daha 3 boyutluymuş gibi davranmasını istiyoruz. O kadar. O ivmeyi verdikten sonra hemen arkasına bir renk yapıştırıp
devam edeceğiz. Şöyle hizalayalım. Şöyle en alta yollayalım. Tabii bunu şuradan biri kırmamız lazım. Pardon. Şöyle mavi bir zeminin üzerinde gayet hoş duruyor. Arkasındaki şeyi de maviye çevirdi. O yüzden bir geri alayım. Şunu biraz daha sola çekersem benim işimi görmedi. Biraz da sağ yapalım. Evet. Eski hali daha iyi. Şöyle bırakayım. Görselimizi bu şekilde oluşturabiliyoruz. Yani beyaz hali bence daha hoş duruyor. Yani şöyle. Hatta bunu şuralarından keseyim. Daha net görün. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan dosyayı indirmeyi unutmayın. Kolay.